Herkese yeniden merhaba. Bir geometri sorusuyla daha karşınızdayız. Arkadaşlar ne diyor sorumuzda hemen bakalım. ABC bir eşkenar üçgen olmak üzere D noktası üçgenin içerisinde öyle bir pozisyona sahip ki köşelere olan uzaklıkları bir tanesi 1 birim, diğeri 2 birim, diğeri ise kök 3 birim diyor. Bizden ne istiyor peki? AB kenarı veya fark etmiyor burada. Eşkenar üçgen olduğu için kenarlardan bir tanesinin uzunluğunu istiyor. Evet, sözü fazla uzatmadan hemen çözüme geçmek istiyorum arkadaşlar. Dileyenler düşünmek için videoyu durdurup çözümü deneyebilirler kendileri. Evet arkadaşlar, burada yapmamız gereken kolay bir yol önermek istiyorum sizlere. Ve değişik bir, fazla alışık olmadığımız bir yöntem. Nedir o? Döndürme yöntemi. Hemen arkadaşlar şöyle, burada ilk önce bir köşe seçiyoruz. Ben A köşesini seçeyim, fark etmiyor. A köşesi ve burada da bir tane üçgen, küçük üçgenlerden bir tanesini seçeyim mesela. Şu ADB üçgeni olabilir. Evet, diğer üçgenleri de yapabilirsiniz, problem değil. ADB üçgenini ben, evet, noktası üzerinde, A noktasına göre saat yönünün ters yönünde 60 derece çevireyim. Yani pozitif yönde artı 60 derece döndüreyim arkadaşlar. Döndürdüğümde bakın ne olacaktır? Burası eşkenar üçgen olduğu için 60 derece, yani AB kenarı nereye gelecektir? AC'nin üzerine gelecektir. Eğer saat yönünün tersine çevirdiğim zaman onu da şöyle nokta nokta göstereyim. Yine kırmızı olsun. Şöyle. Evet. Nokta nokta gösterdik. Şöyle bir şekil elde edeceğim. Evet. Biraz benzedi. Peki o zaman burası ne olacaktır? Diyelim ki bu D noktasının görüntüsü olacak burada. Ben buna D üssü diyeyim. Evet. Ve B noktamda, B köşesi de C'ye karşılık gelecektir. Yani bu üçgeni ben ne yaptım? 60 derece döndürdüm. Peki bu durumda hemen uzunlukları da yazalım. AD uzunluğu AD üssüne uzunluğuna eşittir. AD üssünün uzunluğuna eşittir arkadaşlar burada. Bu durumda o zaman burası bir birim olacaktır. Peki DB uzunluğu da D üssü C uzunluğuna eşittir. DB uzunluğu D üssü C'ye eşit olacak. O zaman o da kök 3 olacaktır. Evet. Tamam. Ben peki burada 60 derece döndürdüğüm için arkadaşlar AD uzunluğu ile AD üssü uzunluğu arasındaki açı da dolayısıyla ne olacaktır? Onu değişik bir renkle yazalım. Bakın şurası, şu gösterdiğim açı ne olacaktır arkadaşlar? 60 derece olacaktır. Peki bundan sonra şöyle bir farklı kalemle yine ben eğer DD uzunluğunu şöyle çizersem, doğru parçasını çizersem, bakın burada bir eşkenar üçgen daha çıktı. AD, D üssü. Neden? A açısı 60 derece olacak şekilde AD bir birim. AD üssü de bir birim. O zaman bu eşkenar üçgendir. Demek ki DD üssü de bir birim olacaktır arkadaşlar. Peki devam ediyoruz. O zaman burası 60 dereceymiş. Burası da 60 derece olduğunu gördük mü? Gördük. Daha sonra bakın arkadaşlar karşımıza ne çıktı? Hemen bakalım dikkatli şekilde. Şimdi D üssü DC üçgenine konsantre olalım. D üssü C üçgeni arkadaşlar uzunluklarına dikkat ederseniz bir tanesi kök 3 birim, bir tanesi 1 birim, bir tanesi de 2 birim. Bu bir yerden tanıdık geliyor olması lazım bize geometriden. Evet arkadaşlar, şöyle bir tane hemen bunu ben çizeyim. Göz önüne getirmiş olayım arkadaşlar. Evet. 2 neredeydi? 2 D üssünün karşısındaydı. Ben şuraya bir 90 derecemi çizeyim. Neden olduğunu da söyleyeceğim şimdi size. D üssü bunun karşısında 2 var. Peki neyin karşısında 1 var? C'nin karşısında 1 var. Ve buna karşılık da D'nin karşısında ne var? Kök 3 var arkadaşlar. C'nin karşısında 1 vardı. D'nin karşısında da kök 3 olduğunu görüyoruz burada şekilde. Peki bunun bir özel dik üçgen olduğunu görmüş olmamız gerekiyor kenarlarından. Hemen bunu anlamış olmamız gerekiyor. Bana bir ipucu verecek bu. Bu açı ölçüsü ne olacaktır o zaman? 60 derece. Burası da
30 derece olacaktır arkadaşlar. Şimdi bunları yerlerine yazalım biz. Evet, D üssünün ölçüsü neydi? 90 derece oldu bakın burada. Peki buna karşılık D açısı ne olacaktı? 60 derece olacak. Bakın şurası 60 derece. Tamam, bu açı ölçüleri benim işime çok yarayacak. Şimdi arkadaşlar AD üssü C üçgeni ile ADB üçgeni döndürülmüş vaziyette olduğundan dolayı eş üçgenlerdir. O zaman AD üssü C açısıyla ADB açısının ölçüleri de birbirine eşit olacaktır. Yani 90 artı 60'tan burası 150 derece. Çok iyi yazamadık. Hemen düzeltelim. Arkadaşlar şurası 150 derece olarak bulunuyor. Peki o zaman burada bir tam açı var gördüğünüz gibi. O zaman bu tam açının geriye kalan ölçüsünü de hemen bulabilir miyiz? Tabii ki bulabiliriz. Bakın ADC açısı 60-60-120. Hemen yazalım. 120 derece. Tamam. ADB açısı da 150 derece. Bunları ben toplarsam arkadaşlar ne yapar? 270 derece yapar. 270 derece olduğuna göre o zaman DBC açısının ölçüsü ne olacaktır arkadaşlar? 90 derece. Evet, harika bir ne çıktı? 90 derece çıktı. Demek ki arkadaşlar BDC üçgeni bir 90 dereceymiş. Derecelik üçgenmiş. Yani dik üçgenmiş diyelim. Söyleyemedik de. Evet, şimdi onu güzelce bir çizelim isterseniz şuraya tekrardan. O zaman biz ne bulabiliriz? İstediğimiz şeyi bulabiliriz. Neden? Çünkü bakın arkadaşlar zaten bana DC verilmişti. Bu 2. BD de verilmişti. Bu da kök 3. Evet, bu uzunluk biraz daha uzun oldu diğerine göre aslında ama değil. Evet, şöyle yapalım ve şurası da C olacak. O zaman ben BC'yi ne yapabilirim? Rahatlıkla bulabilirim. Nereden bulabilirim arkadaşlar? Pisagor teoreminden bulabilirim. O zaman demek ki yazıyorum. BC'nin karesi eşittir 2'nin karesi artı kök 3'ün karesi olacaktır. Neden? Dik kenarların toplamından arkadaşlar. Evet, BC'nin karesi eşittir. 2'nin karesi 4. Kök 3'ün karesi de 3 yaptı. BC o zaman ne olacaktır arkadaşlar? BC'nin karesi 7'den BC eşittir. Ne bulunur? Kök 7 bulunur arkadaşlar. Pozitif değerini alıyoruz tabii ki. Evet. Gördüğünüz gibi alışılmışın dışında bir metot aslında arkadaşlar. İlk gelen aklımıza belki trigonometri olabilir bunun çözümünde. Acaba dikmeler indirerek çözebilir miyiz gibi bir şeyler aklımıza gelebilir ama bakın bir döndürme hareketiyle ve bir skorla ne yaptık? Sorunca hemen ulaştık. Bunlara alışmamız gerekiyor çözümlerde. Zor gibi, ilk başta zor gibi geliyor ama sorular çözdükçe arkadaşlar bu yöntemleri de seveceğimizi düşünüyorum. Evet, umarım beğenmişsinizdir çözümü. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.